Herkese selamlar. Biliyorsunuz kısa bir süre önce PlayStation 5 Pro satın aldım ve bununla alakalı oldukça güzel bir video yayınladım. Kanalımda bulabilirsiniz. İzleyen herkese de teşekkürler. Bu videomuzda da PlayStation 5 Pro'nun 2 TB'lık hafızasını nasıl 4 TB'a çıkartacağız ondan bahsedeceğim. Sizi bir rehber videosu bekliyor. Dilerseniz başlayalım. Şimdi PlayStation 5 Pro için ikinci M.2 SSD'yi takmak istediğinizde şu ikonların üstte kalacak şekilde PlayStation'a yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında bu kapağı açacaksınız. Burada M.2 SSD yuvasını göreceksiniz. Şöyle üst taraftan açalım. Şuradaki dişler arkadaşlar, bu dişler daha sonrasında buraya oturtularak bunu kapatabiliyorsunuz. Hemen şöyle koyalım bir kenara. Bu tarafa baktığınızda da yine benzer bir hareketle gerçekten kırılacak gibi hissediyorsunuz ama burada da elinizde bir PlayStation 5 Slim varsa veya daha sonrasında bir Blu-ray sürücüsü alırsınız. Buraya takabiliyorsunuz. Buraya da şu anda bir işimiz yok. O yüzden şimdilik bunu yerine yerleştirelim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci M.2 disk alanı burası arkadaşlar. Bunu açacağız. Şöyle yavaşça açalım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada güzel detaylar var. Mesela burada PlayStation logolarını görüyorsunuz vidanın ucunda. Ne kadar detaylı görünüyor bilmiyorum ama hoş detaylardan bir tanesi. Kapağı kaldıralım. Evet, karşınızda ikinci M.2 yuvası arkadaşlar. Burada farklı boylara göre şuradaki vidayı çıkartarak şöyle yaklaşayım yerleştireceksiniz. Bu sabitlemeniz için yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Uzun bir vidası var. Şöyle o uzun vidayı da bir açalım. Çıkartalım yerinden. Sanırım biraz daha gerekecek. Evet, bir de kelepçemiz var arkadaşlar. Daha doğrusu bir yükseltici. Hemen diskimizi de alalım. Bu benim evde kullandığım PlayStation 5'imde yer alan ikinci M.2 SSD arkadaşlar. 990 Pro 2 TB'lık bir M.2 SSD. Şimdi PlayStation 5 Pro'ya takacağınız veya herhangi bir PlayStation 5'e takacağınız bir M.2 SSD'nin en az 5500 megabit bölü saniye okuma ve yazma hızlarına sabit olması gerekiyor. Bu hızların altında bir M.2 SSD zaten PlayStation 5 sistemi tarafından kabul edilmiyor. Çünkü öncesinde bir test yapılıyor. Şimdi dilerseniz yerleştirelim şöyle bu tarafa. Tabii bunu yerleştirmeden önce köprümüzü koyacağız. Tabii bir boy ölçüsü alalım öncesinde. Evet. Bu yükselticiyi şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonrasında M.2 SSD'yi yerleştiriyoruz. Şu çıt sesini duyacaksınız. Bu sesi duyduğunuzda tamamen yerleştiği anlamına geliyor. Şu şekilde de vidanızı artık sabitleyebilirsiniz. Onu da hemen yerleşimini yapalım. Vidayı yerleştirmeden önce küçük bir baskıyla M.2 SSD'yi yerinde tutmanızda fayda var. Sonrasında da montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, montaj bu kadar kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra kapağımızı yerleştiriyoruz yerine tekrar. Kapağımızı da takalım. Evet, montaj bu kadar arkadaşlar. Sonrasında da PlayStation 5 Pro'nun kapağını yerine yerleştireceğiz. Şöyle hafif bir baskıyla beraber bu işi yapıyoruz. Bu çıt sesini duymanız lazım. Evet, yerleşti. PlayStation 5 Pro M2 montajı bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten kolaylıkla yapabilirsiniz evde. Montajımız gerçekleşti. Şimdi dilerseniz televizyona geçelim ve bakalım M.2 SSD içindeki oyunlarla birlikte mi gelecek yoksa cihazı sıfırlamak mı gerekiyor? Bunun yanıtını hep birlikte göreceğiz. Şimdi konsolu açtığımda karşıma ilk olarak böyle bir uyarı geldi. Bu bence güzel çünkü şu anlama geliyor. Eski konsolumdan çıkardığım M.2 SSD'deki oyunları gösteriyor arkadaşlar. Yani hem ana konsolumda var şu anda hem de M.2'de var. O yüzden bunları şöyle bir uyarı ile karşımıza çıkarmış. Gran Turismo 7, Horizon, Resident Evil, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Last of Us Remastered gibi oyunlar hem konsolda hem de M.2'de bulunuyormuş. Bu oyun veya uygulamayı silmeden PlayStation sistemini kullanmaya devam etmek istiyorsanız PlayStation 5 sistemini kapatın ve M.2 SSD'yi kaldırın diyor. Biz burada sil ve devam et diyeceğiz. İçindeki diğer oyunlar kalmaya devam edecek. Ve şu anda veri tabanını oluşturmaya başladı. 7-8 dakikalık bir işlem. Bu kısmı tabii ki hızlandırarak geçiyoruz. Derken gerek kalmadı bile. Bayağı hızlı bir şekilde tamamlamak üzere. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bitti arkadaşlar ve PlayStation 5 Pro tekrar açılıyor. Girişimizi yapalım.
Bu karşılama ekranı gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bayıldım ben buna. Bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ama konumuza dönelim. Şimdi konsol depolama alanını görüyorsunuz. 2 TB'lık bir kullanım alanı var. PlayStation 5 Pro ile birlikte gelen ve şu anda 608 GB'lık bir boş alan var. R1 tuşuna bastığımda ya da L1 tuşuna bastığımda ikisinin arasındaki geçişi görebiliyorsunuz. M2'ye baktığımızda da yine 2 TB'lık bir alanın 1.48'i oyun ve uygulamalarla dolmuş. X'e basalım. Bakın şu anda iki diski de görüyorsunuz. Burası ana diskim. 1.89 2.01 TB'da burada ikinci diskim. Oyun ve uygulamalara girelim. Bakalım neler yüklü kalmış burada. Evet, Dead Island 2, Until Dawn, Metal Gear Solid serisi. Bunlar benim eski PlayStation 5'imden çıkardığım M2 diskteki oyunlar arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Ben bu oyunları tekrardan yüklemeyle uğraşmak zorunda kalmayacağım. Bu gerçekten çok güzel oldu benim için. Çünkü çok fazla oyunum vardı. Şöyle görüyorsunuz, hepsini göstereyim. Gerçekten çok sayıda oyun burada mevcut. Konsol depolama alanında çakışan oyunları benim M2 SSD'imden sildi arkadaşlar otomatik olarak. Bu da konsol depolama alanım. Buraya geldiğinizde de herhangi bir USB sürücüsü üzerinden PlayStation 4 oyunlarını buraya doğrudan çalıştırılabilecek şekilde aktarabiliyorsunuz. PlayStation 5 oyunlarını burada yedekleme yapıyor. PlayStation 5 oyunlarını eğer harici bir depolama biriminden tekrar oynamak istiyorsanız da ana sürücülerden birine taşımanız gerekiyor. Burada da kurulum konumu var arkadaşlar. Kurulum konumuna geldiğinizde de PlayStation oyun uygulamaları nereye kuracağınızı, PlayStation 4 oyun uygulamaları nereye kuracağınızı görebiliyorsunuz. Bu şekilde de size göstermiş olayım tam olarak nasıl göründüğünü. Benim için güzel oldu. Şöyle oyunlara da bakalım. Kütüphaneye bir gidelim. Konsol depolamasında toplamda 85 tane oyun yüklü arkadaşlar. 2 TB'lık PlayStation 5 Pro ve 2 TB'lık kendi taktığım M2 SSD ile birlikte. Şöyle görüyorsunuz onları da. Bu gerçekten benim için güzel bir çözüm oldu. Şöyle koleksiyona baktığımızda da cihazınızda yüklü olan olmayan bütün oyunları buradan görebiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, sizlere PlayStation 5 Pro'ya M2 disk nasıl takılır ve sonrasında ne yapmanız gerekiyor bunu göstermeye çalıştım. Umarım yeterli bir video olmuştur sizler için. PlayStation 5 Pro ile alakalı inceleme videosu veya oyun videoları gelecek arkadaşlar. Onlar için birazcık daha zamana ihtiyacım var. Ama dediğim gibi gelecek. O yüzden kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.